Güneş kremleri güneş yanığını önlemek, cilt kanserine yakalanma riskini azaltmak ve cilt yaşlanmasının erken belirtilerini önlemeye yardımcı olmak için sıklıkla kullanıyoruz. Güneş kremi nasıl uygulanır? İşte sizler için bu soruları yanıtlamaya çalışacağım. Güneş kremi güvenilir ve cildinizi cilt kanserine ve erken yaşlanmaya karşı koruyabilir. Ancak doğru uygulanmadığı sürece o kadar etkili değildir. Güneş kremi uygularken bazı ipuçları vardır. Özellikle güneş koruma faktörü 30 veya daha yüksek olan, suya dayanıklı, en az 40 dakika dayanıklı olan bir ürün kullanın. Ultraviyole A ve B ışınlarına koruduğundan emin olun. Yani geniş spektrumlu olsun. Dışarıya çıkmadan önce güneş kremini sürmeniz gerekiyor. Cildinizin güneş kremini emmesi ve size koruma sağlaması için 15 dakika gerekiyor. Onun için güneşe çıkmadan 15 dakika önceden bu güneş kremini kullanın. Güneş kremi uygulamak için güneşlenene kadar beklerseniz cildiniz koruması kalır ve yanabilir. Yeterli güneş koruyucu uygulayın. Çoğu yetişkin vücutlarını tamamen kaplamak için yaklaşık 30 gram veya bir shot bardağı dolduracak kadar, yani 2 çorba kaşığı kadar sürmesi yeterli olur. Güneş koruyucuyu cildinize iyice sürün. Giysilerle örtülmeyin. Tüm cilde güneş kremi uygulayın. Boynunuzu, yüzünüzü, kulaklarınıza, ayaklarınızın üst kısımlarına ve bacaklarınıza sürün. Sırtınız gibi ulaşılması zor bölgeler için birinden yardım isteyin. Sprey güneş kremi kullanabilirsiniz. Eğer saçlarınız seyrelmişse kafanızı da etkileyebileceği için kafanıza da özellikle jel tarzında güneş kremlerini kullanabilirsiniz. Dudaklarınızı korumak için SPF'si, yani güneş koruma faktörü en az 15 olan bir dudak balsamı uygulayabilirsiniz. Dışarıdayken korunmak için güneş kremini her 2 saatte bir ve yüzdükten sonra ve terledikten sonra hemen sonra tekrar uygulayın. Güneşte yanmış kişiler genellikle yeterli güneş kremi kullanmamış, güneşte kaldıktan sonra tekrar sürmemiş ve son kullanma tarihi geçmiş bir ürün kullanmıştır. Cildinizin bulutlu günlerde ve kışın bile dışarı çıktığınızda güneşin zararlı ultraviyole ışınlarına maruz kalacağını unutmayın. Bu nedenle ister tatilde olun, ister mahallenizde hızlı bir sonbahar yürüyüşü yapın, güneş kremi kullanmayı unutmayın. İlk etapta çok az kişi yeterli güneş koruyucu uygular ve daha azı önerildiği sıklıkta tekrar uygular. Güneş kremini ne zaman kullanmalıyım? Dışarıda olacaksanız her gün. Güneş yıl boyunca zararlı ultraviyole ışınları yayar. Bulutlu günlerde bile güneşin zararlı ultraviyole ışınlarının %80'i kadar cildinize nüfuz edebilir. Kar, kum ve su güneş ışınlarını yansıttıkları için güneş kremi ihtiyacını artırmaktadır. Ne kadar güneş kremi kullanmalıyım ve ne sıklıkta uygulamalıyım? Çoğu insan önerilen güneş koruyucu miktarını sadece %20-50'sini uygular. Tüm maruz kalan cildi kaplayacak kadar güneş kremi uygulayın. Çoğu yetişkin vücutlarını tamamen kaplamak için yaklaşık 30 gram veya bir shot bardağını dolduracak kadar, yani 2 çorba kaşığı kadar kullanmalıdır. Ayaklarınızın üst kısımlarına, boynunuza, kulaklarınıza ve başınızın üst kısmına uygulamayı unutmayın. Özellikle saçlarınız seyrelmişse baş kısmına da uygulayın. Dışarıya çıkmadan 15 dakika önce kuru cilde güneş kremi sürebilirsiniz. Cilt kanseri dudaklarda da oluşabilir. Onun için dudak balsamı en az 15 faktörlü kullanabilirsiniz. Dışarıdayken güneş kremini yaklaşık 2 saatte bir ve yüzdükten sonra veya terledikten sonra yine kullanmanızda fayda var. Güneş kremleri güvenli mi? Güneş kremleri kullanmak, gölge aramak ve koruyucu giysiler giymek cilt kanseri riskinizi azaltmak için önemli. Güneşten koruyucu ürünler Amerika Gıda ve İlaç Dairesi tarafından reçetesiz satılan ilaçlar olarak düzenlenmektedir. Bilimsel kanıtlar güneş ışınlarından cilde kısa ve uzun vadeli zararları en aza indirmek için güneş kremi kullanmanın faydalarını desteklemektedir. Güneş kremi bileşenlerinin toksik olduğu veya insan sağlığına zararlı olduğu iddiaları kanıtlanmamıştır. Bazı güneş koruyucu maddeler hakkında endişeleriniz varsa
farklı aktif maddeler içeren güneş koruyucu kremler kullanabilirsiniz. Güneş koruyucular geniş spektrumlu, suya dayanıklı ve koruma faktörü 30 veya daha yüksek olduğu zaman sizi güneşten etkili bir şekilde koruyacaktır. Yüksek değerdeki bir SPF düşük numaralı bir SPF'den daha mı iyidir? Dermatologlar güneşin ultraviyole B ışınlarının %97'sini engelleyen ve güneş koruma faktörü en az 30 olan bir güneş kremi kullanmanızı önerir. Daha yüksek oranda bir güneş koruma faktörünün güneşin ultraviyole B ışınlarının biraz daha fazlasını engeller. Ancak hiçbir güneş koruyucu krem ultraviyole B ışınlarının %100'ünü engellemez. Ayrıca yüksek değerdeki koruma faktörlerinin düşük orandaki koruma faktörlerine aynı miktarda sürüldüğünü hatırlatmak gerekir. Yani yüksek faktörlü kullandığınız için az sürmeniz gerekmiyor. Yüksek değerdeki güneş koruma faktörlerinde aynı oranda sürmeniz gerekiyor. Geçen yaz aldığım güneş kremini kullanabilir miyim? Sadece yaz aylarında değil, dışarıda olduğunuz her gün güneş kremi kullanmanız önerilir. Her gün ve doğru miktarda güneş kremi kullanıyorsanız bir şişe uzun süre dayanmamalıdır. Bir süredir kullanmadığınız bir şişe güneş kremi bulursanız ne yapmalı? Özellikle son kullanma tarihine bakalım. Son kullanma tarihi genelde bunların 3 yıldır. Eğer 3 yılı geçmişse o zaman bunun miadı dolmuştur, kullanmamak gerekiyor. Eğer bilinmiyorsa, aldığınız zamanı biliyorsanız o aldığınız zamandan 3 yıl içinde kullanmanız gerekiyor. Ama rengi bozulmuşsa, kokusu değişmişse veya kıvamı bozulmuşsa kullanmamanızda fayda var, değiştirmeniz gerekiyor. Güneş kremi kullanmak D vitamini miktarını sınırlar mı? Güneş kremi kullanmak cildinizin D vitamini üretimini azaltabilir. Yeterli D vitamini almadığınız konusunda endişeniz varsa D vitamini alma seçeneklerinizi doktorunuzla konuşabilirsiniz. Yani bir vitamin olarak da alabilirsiniz. İlla ki güneşten almak zorunda değilsiniz. Çünkü güneş ışınları cilt kanserine neden olabilir. Sprey güneş kremleri güvenli midir? FDA sprey güneş kremlerinin güvenliğini ve etkinliğini değerlendirmeye devam ediyor. Sprey kullanımının zorluğu, vücudun güneşe maruz kalan tüm bölgedeki kaplamak için yeterli güneş kremi kullanıp kullanmadığınızı bilmenin zor olmasıdır. Bu da yetersiz kapsamaya neden olabilir. Sprey güneş koruyucu kullanırken yeterli miktarda püskürttüğünüzden ve eşit kapsama sağlamak için ovaladığınızdan emin olun. Sprey güneş koruyucuları kullanırken de özellikle elinizi sıkın, çocuğunuzun vücudunuza öyle sürün. Yüzünüze spreyi sıkmamaya ve ortama sıkmamaya gayret gösterin. Güvenli ve etkili güneş kremi nasıl olmalı? Bu öneri kuralı güneş koruyucu bileşenlerini sınıflandırır. FDA iki bileşenin genel olarak güvenli ve etkili olduğunu, yani GRACE olarak kabul edilmesini önermektedir. Bu bileşenler neler? Titanyum dioksit ve çinko oksit. Yani bu iki bileşen güvenli ve etkili. FDA diğer iki bileşen olan para amino benzoik asit, yani PABA'nın GRACE olmadığını bildirmektedir. Ayrıca tolami salisilat GRACE değildir. Yani etkili ve güvenli değildir. Yani PABA, yani para amino benzoik asit ve tolami salisilat GRACE değildir. Yani güvenli ve etkili değildir. Güneş koruyucu kremlerde olmaması gerekir. Amerika Dermatoloji Akademisi'nin önerdiği güneş kreminin bazı özellikleri var. Bunlar neler? Özellikle hem ultraviyole A hem ultraviyole B ışınlarına karşı koruyan, yani geniş spektrumlu olmasını öneriyor. Güneş koruma faktörünün en az 30 olması veya daha yukarı olmasını öneriyor. Ve bu güneş koruyucu kremlerin en az 40 dakika suya karşı dayanıklı olmasını istiyor. Bu özellikle olan ürünleri Amerika Dermatoloji Akademisi kullanılmasını önermektedir.